Herkese selamlar. Bugün karşınıza bir God of War videosuyla geliyorum. Bugünkü videomuzun konusu God of War ve mitolojiyi nasıl ele aldığı. Aslında burada eleştiriden daha çok bir değerlendirme yapacağız. God of War mitolojiyi nasıl ele aldı ve aslında mitoloji kaynaklarda nasıl geçiyor. O zaman lafı çok uzatmadan hemen başlayalım. Ragnarok, tanrıların alacakaranlığı ve Baldur'un hikayesi. Bir zamanlar tanrılar dünyası Asgard'da, her şey dengede, insanlar ve tanrılar arasında huzur hakimdi. Ancak gölgelerde büyüyen bir kehanet, bu düzenin uzun sürmeyeceğini haber veriyordu. Kehanete göre büyük bir savaş ve ardından gelen yıkım tüm dünyayı sarsacak, tanrılar ve insanlar bu felaketin içine sürüklenecekti. Bu kaçınılmaz sona Ragnarok, yani tanrıların alacakaranlığı deniyordu. Ve bu zincirin ilk halkası, tanrıların en parlak olanı, en saf olanı Baldur'un trajik ölümüyle başlıyordu. Az önce bahsettiğim kesit, Ragnarok'un en kaba haliyle taslağı diyebiliriz. En azından teması, atmosferi diyebiliriz. Burada odaklanmamız gereken isim özellikle Baldur. Öncelikle Baldur'u ele almamız gerekiyor. Mitolojiye göre Baldur, ışığın, saflığın ve barışın tanrısıydı. Baldur düşünüldüğünde akla her zaman iyi şeyler geliyordu. Her zaman ona iyi şeyler atfediliyordu. Herkes tarafından seviliyordu. Ve bir gün ürpertici bir rüya gördü. Kendi ölümünü gördü. Baldur'un annesi Frigg, oğlunun bu korkunç sondan kurtulması için tüm dünyadaki her bir canlıya, her bir varlığa Baldur'a zarar vermeyeceklerine dair yemin ettirdi. Taş, silah, hayvan, bitki, hiç fark etmez. Her şey, hepsi de Baldur'a dokunmayacağına dair yemin etti. Fakat Frigg tek bir şeyi unuttu. Ve bu unuttuğu tek bir şey Baldur'un sonunu getirdi. Frigg her şeye söz verdirirken öksü otunu unutmuştu. Ona yemin ettirmemişti. Ve bu küçük detay tanrıların kıyameti diyebileceğimiz, tanrıların alacakaranlığı diyeceğimiz Ragnarok'a sebep oldu. Kurnazlık tanrısı Loki ise Baldur'un bu zaafını keşfediyor. Baldur ise kendine hiçbir şeyin zarar vermeyeceğinden emin olduğu için kendini güvende hissediyor. Savunmasız bırakıyor. Asla böyle bir şey beklemiyor. Kendine bir şey olabileceğini asla düşünmüyor. Fakat Baldur'un bir tane kör kardeşi var. Hödür. Odin'in diğer bir oğlu. Baldur kendine hiçbir şeyin zarar veremeyeceğini bildiği için tanrılarla bir oyun oynuyor. Avluda herkes ona bir şeyler fırlatıyor. Bıçak, balta, hiçbir şey ona zarar veremiyor. Çünkü Frigg her şeye söz verdirmişti. Fakat Loki dediğim gibi bu zaafın farkında. Loki, Baldur'un kör kardeşi Hödr'ü kandırıyor ve eline öksü otundan yapılmış bir mızrak veriyor. Diyor ki, bak herkes Baldur'la oyun oynuyor. Onun bu yenilmezliğini kutluyor. Sen de kardeşini sevmiyor musun? Sen buna neden katılmıyorsun diyor. Hödr de nasılsa kardeşime hiçbir şeye zarar veremez. Bu da benim onu onurlandırma şeklim diyerek oyuna katılıyor. Fakat elinde Loki'nin ona verdiği öksü otundan yapılmış mızrak var. Bu mızrağı Baldur'a attığı anda Baldur orada can veriyor. Herkes tabii ki bu gelişme karşısında şok oluyor. Bütün Asgard sarsılıyor, bütün dünyalar etkileniyor, bütün diyarlar etkileniyor. Bütün diyar Baldur için yas tutuyor. Hatta daha sonrasında tanrılar onu geri getirmek için Hel'e gidiyorlar. Hel'den Baldur'u geri vermesini istiyorlar. Çünkü bütün diyar kan ağlıyor. Fakat Hel bir şart koşuyor. Diyor ki madem Baldur'un ölümü bu kadar her şeyi etkiliyor, dünyadaki her bir canlının Baldur için ağlamasını istiyorum diyor. Dünyadaki her bir canlı Baldur için gözyaşı dökerse Baldur'u geri vermeyi kabul ediyor. Tabii ki tanrılar bütün diyarlara yayılıyorlar. Her şeye söylüyorlar. Eğer gözyaşı dökerseniz Baldur geri gelecek. Fakat Loki bir koca karı kılığına giriyor ve ağlamayı reddediyor. Böylece Baldur Hel'de esir olarak kalıyor, dönemiyor. Peki mitolojik kısım böyle. Oyundaki Baldur'u ele alalım. Oyundaki Baldur mitolojideki Baldur'a göre çok daha agresif. Mitoloji asla şey ele almıyor. Baldur psikolojik olarak nasıl etkilendi? Hiçbir şeyin ona zarar verememesi hali sadece fiziksel miydi? Yoksa psikolojik boyutu da var mıydı? Bunu ele almıyor. Baldur'un bununla böbürlendiğini ele alıyor. Bundan mutlu olduğunu söylüyor. Fakat God of War burada çok değişik bir yola gidiyor. Baldur'u aynı zamanda psikolojik olarak da çok ele alıyor. Onun karakterini değiştiriyor. Mitolojiye baktığımızda az önce bahsettim, Baldur ölümsüz olduğu için çok mutlu. Çünkü ölmekten çok korkuyor. Kendi ölümünü rüyasında görüyor ve
inanılmaz şekilde korkuyor ve annesine yalvarıyor. Bana yardım et diye. Annesi de bütün diyara böylece söz verdirmiş oluyor. Fakat oyundaki Baldur tam tersine bu ölümsüzlük halinden inanılmaz şekilde nefret ediyor. Çünkü oyuna göre Baldur'un ölümsüzlüğü, hiçbir şeyin ona zarar verememesi hali aynı zamanda onu hissizliğe itiyor. Hiçbir şey hissetmiyor. Özlem, acı, aşk, sevgi, hiçbir şey hissedemez hale geliyor. Sadece bir beden olarak varlığını sürdürmeye başlıyor. Ve bu hissizlik hali onu delirtmeye başlıyor. Zaten bu sebeple de annesine çok büyük bir öfke duyuyor. Aslında buna öfke demek ne kadar doğru olur bilmiyorum çünkü kendisi hiçbir şey hissedemiyor. Sadece bir agresyon var. Ve hani bu hissizlik durumu için annesini suçluyor. Hazır Baldur'un annesine olan öfkesinden bahsetmişken annesini de ele almamız gerekiyor ayrı bir şekilde. Mitolojiye baktığımızda Baldur'un annesi Freya değil, Frigg diye farklı bir tanrıça. Fakat oyuna baktığımızda Freya Vanir tanrılarından bir tanesi ve Odin'le evlenmiş ve oğlu Baldur olmuş. Mitolojiye baktığımızda ise Freya aşk, büyü, doğurganlık tanrıçası. Fakat Odin'le bir evliliği veya Baldur'un doğumuyla hiçbir alakası yok. Mitolojide Baldur'un annesi Frigg. Zaten videonun başında size anlattığım hikayede de direktman Frigg olarak anlattım. God of War burada bir değişikliğe gidiyor. Freya ve Frigg karakterlerini birleştirip tek bir karakterde topluyor. Baldur'un karakteriyle ilgili eklemek istediğim bazı şeyler var. Mesela özellikle mitolojideki Baldur çok trajik bir karakter olarak karşımıza geliyor. Neden? Baldur daha çok dediğim gibi saflığın atfedildiği, iyi olan her şeyin atfedildiği bir tanrı. Ve bir gün rüyasında kendi ölümünü gördüğünde korkudan aklını kaybediyor. Ve aklına gelen ilk çare de annesine koşmak. Küçük bir çocuk gibi annesine koşuyor ve yalvarıyor ona yardım etmesi için. Ölmek istemiyor. Hayata tutunmak istiyor. Çünkü Baldur yaşamın ta kendisi. Ve zaten Ragnarok'a baktığımızda da Ragnarok'u tetikleyen başlıca etkenlerde Baldur'un ölümü var. Çünkü düşünün, Baldur'un simgelediği şey yaşam, ışık, iyilik. Ragnarok'a baktığımızda da sonsuz bir kış karşımıza geliyor. Asla bitmeyen bir kış. Her şeyin öldüğü bir kış. Her şeyin donduğu, her şeyin yok olduğu bir kış. Yaşamın tanrısı, ışığın tanrısı öldüğünde geriye zaten ölümden başka ne kalabilir ki? Oyundaki Baldur'a baktığımızda ise o da aynı şekilde trajik bir karakter. Evet, ama bunu çok daha farklı şekilde yansıtıyor. Karşımıza bu kadar saf, iyilik dolu bir Baldur yok. Belki bir zamanlar öyleydi evet ama artık yok. Annesinin bütün evrenden söz almasıyla beraber hissizlikle kendi kendini mahvediyor. Yediği hiçbir şeyden zevk alamıyor. Birisini sevemiyor. Herhangi bir şeyden mutlu olamıyor. Evet, üzgün olamıyor. Annesinin amaçladığı şey buydu. Baldur üzülmesin. Baldur ölmesin. Baldur zarar görmesin. Evet bu. Böyle bir şey sağlamaya çalışırken aynı zamanda kendi oğlunun da mahvına sebep oluyor. Düşünsenize. Her şeyin bir dengesi var. Evet, hüzün var. Üzüntü var. Acı var. Ama bunun yanında mutluluk da var. Sevgi de var. Aşk da var. Her şey var. Her şey bir denge halinde. Siz acıyı çıkartırsanız, ölümü çıkartırsanız o zaman hiçbir şeyin anlamı kalmaz ve anlamsız bir hayat karşımıza geliyor ve Baldur bu anlamsızlığa dayanamıyor. Onun için hiçbir şeyin anlamı yok. Nasıl olsa ölemiyor. Hiçbir şeyin acısını çekemiyor. Mutluluğunu tadamıyor. Bitki gibi yaşamaya devam ediyor. Ve bunun için annesini suçlamaktan geri kalmıyor ve haklı da. Annesi de bunu kötü amaçla yapmıyor. Evet, kesinlikle yapmıyor. Anne içgüdüsüyle oğlunu korumak istiyor. Fakat Baldur'a herkesin yapabileceğinden daha büyük bir kötülük yapıyor. Baldur'un iyilik tanrısı, ışığın tanrısı, saflık tanrısı olduğunu az önce bahsettim. Oyundaki Baldur'un ise çok daha agresif bir karakter olduğundan da bahsettim. Mesela en basitinden bunu, davranışlarını falan her şeyini kenara koyalım. Görüntülerinden bile anlıyoruz. Evet, mitolojideki Baldur'un elimizde tabii ki bir resmi yok, mitolojik bir figür olduğu için, fakat onun tasvir edildiği şekilde karşımıza çıkan çizimler var. Mesela ben bazı yapay zekalara Baldur'un tasvir şekillerini verdim. Ve bununla Baldur'la alakalı, yani Baldur'u bize resmedebilecek bir görsel hazırlamasını istedim. Şimdi burada görselleri yan yana koyacağım. Bir oyundaki Baldur'a bakın. Bir de tasvir edilen Baldur'a bakın. Tasvir edilen Baldur çok daha saf, çok daha bebeksi, çok daha masum. Çünkü gerçekten de mitolojik bir figür olarak karşımıza saflığın, iyiliğin vücut bulmuş hali olarak geliyor. Ama oyundaki Baldur'a baktığımızda artık saflıktan, iyilikten bir şey kalmamış, delilikten,
gözü hiçbir şey görmüyor. Agresyondan gözü hiçbir şey görmüyor. Ve bunu God of War'da hani sonuna kadar yansıtmışlar. Ve oyuncuya kesinlikle böyle hissettirmesini istemişler. Yani artık bu masum bir çocuk değil. Bu artık çok öfkeli, delirmiş bir adam izlenimi vermeyi çok iyi başarmışlar. Baldur'un ölümünden bahsettik. Baldur'un annesinden yani Freya/Frigg'den bahsettik. Bahsetmemiz gereken başka bir figür ise Loki. Bildiğiniz üzere God of War 2018'in sonunda biz Atreus'un aslında Loki olduğunu öğreniyoruz. Peki mitolojide böyle bir şey geçiyor mu? Aslında hayır, geçmiyor. Loki mitolojide direkt kurnazlık tanrısı ve Baldur'un ölümünde çok büyük bir pay oynuyor. Bildiğimiz üzere Atreus annesi Fein tarafından dev soyundan geliyor, yani Jotun soyundan geliyor. Loki ismi de ona annesi tarafından veriliyor. Oyuna baktığımızda ise Atreus'un ya da işte Loki'nin, artık ne demek istiyorsanız, aslında bir kurnazlık özelliği olduğunu çok görmüyoruz. Yani bunun üstüne çok durulmuyor. Belki yaşı küçük henüz diye, belki ileride buna dönüşecek, bunu bilmiyoruz. Ama oyunda özellikle kurnazlığı üstüne durmuyor. Daha çok kurnazlığı merak olarak yansıtmışlar oyunda. Çok daha masum, çok daha öğrenmeye açık bir çocuk olarak görüyoruz. Mitolojideki Loki yıkıcı, kurnaz, hiçbir şeyi umursamayan, sadece kaos peşinde koşan bir tanrı. Sıra geldi Ragnarok'a. Oyunda aslında Atreus bir yandan da babasının ölümüyle alakalı bir kehaneti engellemeye çalışıyor. Onun asıl amacı da o, babası ölecek diye çok korkuyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Mitolojiye baktığımızda ise Ragnarok sadece bir kehanet değil. Gerçekleşeceği kesinleşmiş bir kehanet. Loki, Fenrir, Jormungandr ve diğer devler bu savaşta çok büyük roller oynuyor. Mesela Odin ve Fenrir Ragnarok'ta karşı karşıya geliyorlar ve birbirlerinin ölümüne sebep oluyorlar. Thor'la Jormungandr, onlar da savaşta karşı karşıya geliyorlar ve onlar da birbirlerinin ölümüne sebep oluyorlar. Loki ise Heimdall'la karşı karşıya geliyor ve birbirlerini öldürüyorlar. Surtur'da dünyayı devasa kılıcıyla ateşe veriyor. Ormanlar, dağlar, şehirler, dünyalar küller içinde kalıyor. Peki biz oyunda Fenrir, Jormungandr veya Heimdall'ı gördük mü? Evet, gördük. Ama mitolojiden çok daha farklı şekilde gördük. Peki kim bunlar mitolojiye göre? Hemen başlayalım. Fenrir, Jormungandr ve Hel, ölüler tanrıçası Hel, Loki'nin çocukları. Heimdall ise köprünün bekçisi. Yani Asgard'a girişler ondan soruluyor aynı şekilde. Oyuna bakıyoruz. Fenrir karşımıza Atreus'un kurtu olarak çıkıyor. Oyunun başında can veriyor. Daha sonrasında ise Atreus'un büyüsüyle farklı bir bedende tekrar hayata dönüyor. Jormungandr'da yine aynı şekilde Atreus'un büyüsüyle hayata dönmüş farklı bir dev, farklı bir bedende can bulan bir dev. Heimdall'da oyunda bize gösterilenin aksine çok daha güvenilir bir figür olarak karşımıza çıkıyor mitolojide. Oyundaki Heimdall çok daha fesat, kurnaz, daha çok kötü özelliklerin toplandığı, atfedildiği bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ama mitolojideki durum dediğim gibi bu şekilde değil. Çok daha güvenilir bir karakter. Direktman Asgard'ın her şeyi ona emanet edilmiş kapının sadık bekçisi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda oyunda Fenrir karşımıza daha çok koruyucu bir figür olarak geliyor. Atreus'a inanılmaz bir şekilde sadık ve Kratos'la Atreus'un safında yer alıyor. Jormungandr'da 2018'deki oyunda bile gördüğümüz bir figür aslında. Sadece Ragnarok'ta etkisini görmüyoruz. Bir zaman yolculuğu yapıyor. Yani baktığımızda Ragnarok'taki olaylar 2018'deki oyuna göre çok daha sonra gerçekleşiyor. Yani biz Jormungandr'ın ilk halini ta Ragnarok'ta görüyoruz, fakat onun en büyük hali, yani Prime dönemini aslında 2018'deki oyunda görüyoruz. Tam bir dünya yılanına dönüşmüş halde görüyoruz. Burada da karşımıza zaman yolculuğu yapmış bir figür olarak geliyor. Kabaca oyundaki Ragnarok ve mitolojideki Ragnarok karşılaştırdığımızda da mitolojik Ragnarok daha çok yıkım ve yeniden doğuş döngüsüne odaklanıyor. Mesela az önce bahsettim. Bir sürü tanrı, bir sürü dev birbirini öldürüyor, evet. Birbirlerinin sonu oluyorlar. Fakat aynı zamanda bu kıyametten sonra 2 tane insan sağ kalıyor ve birkaç tane tanrı sağ kalıyor. Ve tekrardan hayatı ilerletmeye çalışıyorlar. Tekrardan yaşam döngüsünü kurmaya çalışıyorlar. Ve bazı kaynaklara göre Baldur Hel'den geri dönüyor. Hayatta kalan tanrılar arasında o da var. Tekrardan hayata dönüyor ve bu yaşam döngüsünü tekrardan büyütmeye, ilerletmeye, geliştirmeye çalışıyor. Bazı kaynaklarda Baldur'un geri döndüğünü belirtiyor, evet. Ama bununla alakalı kesin bir şey göremedim.
bunu ekstradan belirtmek istedim. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videoyu çok severek yaptım. Bu benim çok uzun zamandır yapmak istediğim bir içerikti. Buna benzer bir içeriği ben 2 yıl önce falan Twitter hesabım üstünden yapmıştım ama onu çok daha kısa bir tweet şeklinde yapmıştım. Ben bu hikayeyi çok seviyorum. God of War'un mitolojik yönünü çok seviyorum. Bununla alakalı bir içerik çıkarmasam asla olmazdı. Umarım size de iyi aktarabilmişimdir. Umarım zevk almışsınızdır. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğene basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanalda görmek istediğiniz içerikler varsa onları da yorumlara yazın lütfen. Ben onları zaten tek tek okuyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.